Bu tarz zor ışık koşullarının ve renk sapmalarının görece daha yoğun olduğu fotoğraflarda LoRa orijinal 1 yerine LoRa orijinal 1.1'i uygulamak daha doğru bir tercih olabilir. Bunun nedeni LoRa orijinal 1'in bir fotoğrafın altyapısındaki renk ne ise onu çok daha iyi hale getirmeye odaklanmasıdır. Yani sapan renkleri birleştirmek gibi bir amacı yok. Ama LoRa orijinal 1.1 renk sapmalarını da minimize etmek için daha soft bir tercih olarak bu kategoride özel olarak ayarlandı. O yüzden zor bir fotoğraf olduğu için ve renk dağınıklığı, varyasyonu çok olduğu için ben renk varyasyonlarını minimize eden orijinal 1.1'i bu fotoğraf için tercih edeceğim ve birlikte başlayalım. LoRa orijinal 1.1'i tıkladım. Tıkladığım anda aslında optimum bir başlangıç verdi. Tabii ki optimize etmem gereken şeyler var. 1. Gölgeli alanlarda yanıklar ve magentaya kaymaları görüyorum. Sarılarda aşırı luminans değeri düşüklüğünden ya da saturasyon yüksekliğinden görüntüler görüyorum. Bunu minimize etmem lazım. Ve genel olarak fotoğraf kırmızıya çalmış durumda white balance'dan dolayı. Alt tarafta parlaklık var ve ciltlerde kırmızılık var. Tespitlerimizi yaptık. Basic menüsünden başlayarak işe girişelim. Her zaman olduğu gibi önce white balance'la işe başlıyorum. White balance'ı biraz daha sola doğru çektim. Çok çekmiyorum. Burada en önemli şey aslında tint. Tint değerini sola doğru çekmem lazım. Çünkü kırmızılaşmış bu fotoğraf ve bunu sola doğru çekiyorum. Bakın arkadaşlar, bunu çekerken nerede duracağınızı bilmemek gerçekten büyük bir sorun. Ben kendime beyaz ve siyahların orijinal değerlerine yakın olduğu yerlere bakıyorum. Örneğin şuralarda aslında magentayı görebiliyorum. Buralarda da kırmızılı magentalıyı görebiliyorum. O yüzden bunu sola doğru çekiyorum. Şöyle bir noktada durduğumda bakın bunun orijinal renginde olduğunu hissediyorum. Bunun da orijinal beyaza yakın bir tonda olduğunu hissediyorum. Benim için white balance'ın değeri adı üstünde beyaz ve siyah renklerin doğru, yani nötr renklerin doğru tonlarda olduğundan emin olmak üstüne kurulu. Artistik stili daha sonra yapmak gerekti. Tekrar burayı değiştirebilirim. Bunu ayarladım. Hemen buradaki artık basic, yani exposure, white balance gibi temel ayarlara girişiyorum. Blacks'leri açtım. Şuradaki detayları almak için. Ardından whites'ı biraz düşürüyorum. Exposure'da biraz düşürüyorum. Exposure düşürdüğüm için whites'ı biraz artırdım. Shadow'ları biraz daha düşürerek fotoğrafın daha kontrast gözükmesini sağlıyorum. Ama bunu blacks'leri kısarak değil, shadow'u düşürüp blacks'leri açarak yapıyorum ki tatlı gözüksün, HDR gibi gözükmesin. Bakın buradaki araçların kullanım mantığı aslında bizim için önemli. Diğer nokta, fotoğrafın parlaklığına etki eden ikinci nüans da tone curve'tü. Bunun parametrik curve ile oynayabiliriz. Shadow'lar zaten sıfırda. Şurayı açmak için ben şu darks'ı biraz daha açıyorum arkadaşlar. Şöyle 10 gibi bir değere getirdim. Bakın çok daha tatlı gözükür oldu. Şöyle çok daha optimum. Okey. Fakat fotoğrafta o istediğim kontrastı kaybettim. Exposure'ı biraz düşürdüm. Whites'ı artırıyorum. Shadow'ları biraz daha kısıyorum. Whites'ı biraz daha artırdım. Ciltlerdeki o istediğim tada bakıyorum. Evet, şöyle okey gibi. Hatta bir tık daha exposure'ı açabilirim gibi hissediyorum. Şimdi fotoğrafın genel kontrastını belki bir tık daha artırabilirim. Çok da abartmadan şöyle minik minik bunlarla oynuyorum. Genel renk doygunluğunu da bir tık artırabilirim. Şöyle seviyeyi yukarı çıkardım tüm renklerde. Aşağıda minimize edeceğim. Okey dedik. Şimdi ben şu AI Mask Set'e tıklayacağım. Şu dişlerden, arka plandan bunları minimize etmek istiyorum. Fotoğrafa yaklaştım. Burada maskelere tıklıyorum. Background'u hafif biraz daha kararttım. Biraz daha soluk bir tarafa çektim. Ve biraz daha yeşile çektim. Aşağıdaki gradient'i gerçekten biraz daha karartıyorum. Biraz soğuk tarafa çektim. Satürasyonu biraz düşürdüm. Ve blacks'leri ve shadow'ları bir tık daha kısıyorum. Burada yine abartmadan işlem yapmam lazım. Burada kıyafet maskesine geldim.
Shadow'ları biraz daha düşürerek damadın kıyafetini biraz daha görünür olmasını sağladım. Whites'ı artırıyorum gelinliği vurgulamak için ve hepsinin satürasyonunu düşürüyorum. Böylece gelinlik ve damatlıktaki üstündeki renkler biraz daha minimize oldu. Diş beyazlatmayı görmek için fotoğrafa maskeyi kapatıp yaklaşıyorum. Maskemi açtım. Diş beyazlatmaya bakıyorum. Nereyi seçtiğini görmek için Show Overlay dedim. Bakın burada eksik seçmiş arkadaşlar. Bazen Lightroom bu konuda hatalı çalışabiliyor. Diş beyazlatmayı Show Overlay dedim. Alt tarafı seçmemiş. O zaman Add diyerek, yani ekle diyerek fırçayı seçiyorum. Aşağı tarafı ben tekrar seçerek bu maskeye ekleme yapabilirim. Hiçbir problem yok. Damadın da üst tarafını seçmemiş. Onu da ekledim. Ve ben buradaki şiddeti biraz daha artırdım. Şöyle yaklaşıyorum. Dişler gayet güzel gözüküyor. Ardından gözler var. Gözler zaten optimum. Bunda da bir sıkıntı yok. Ben K'ya basıp şu saçtaki magentalı görüntüyü almak istiyorum arkadaşlar. Biraz bilexleri açtım. Biraz bunu yeşile doğru çekiyorum ve biraz karartıyorum. Şöyle. Burada da yine bakın şurada aşırı parlayan bir alan var. Işıktan dolayı. Onu da biraz kararttım. Şuraya biraz daha yaklaşayım, daha net gözüksün. K'ya bastım. Şurada da yine ışıktan dolayı yanan bir alan var. Burayı da yeşile doğru çektim. Bilexlerini şöyle hafif açıyorum. Biraz da satürasyon düşürdüm. Açıp kapatıyorum. Bakın o kırmızılık beni rahatsız ediyordu. Oradan biraz kurtulduk. Buraya bakıyorum. Damatta hala o ışıktan dolayı tabii ki var. Bunu da tekrar şöyle seçip yeşile doğru çektim. Bir diğer nokta şu kaşlardaki karartmayı istiyorum. Select people dedim. Bu arada gözüm de tazeleniyor. Fotoğrafın genelini görmediğim için. İkinciyi seçtim ve kaşları biraz daha şöyle karartıyorum. Sarıydı kaşlar. Onu biraz realistik düzeye çektim. Bakın bu fotoğrafa ve cilde olan algıyı değiştiriyor. Yine abartılı yapmamak lazım. Şimdi ciltteki renk geçişlerine geçmeden önce ciltteki renk geçişlerini minimize eden ve dokuları hafifçe öldüren Soften Skin'e bakıyorum. Soften Skin birincisi bunun için gayet iyi çalışıyor. Fotoğraf genel olarak parlak geliyor şu an gözüme. Biraz daha şöyle kararttım. Whites'ları açıyorum. Okey gibi duruyor. Fotoğrafın genel dengesini sağladık. Şimdi aşağıya doğru geçelim arkadaşlar. Ben burada ciltleri biraz daha vurgulamak için şu kırmızı renk kanalının renk doygunluğunu biraz artırıyorum. Buradaki sarıları yani yeşil kanalına denk geliyor arkadaşlar. Bakın burada sarılarla ilişkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Ben bunu biraz daha azaltmak istiyorum. Şöyle buradaki sarıları biraz daha azalttım. 9'du. Eksi 15 gibi bir şey yaptım. Ve fotoğrafı biraz daha kırmızıya doğru çektim. Biraz da doygunluğunu genel olarak artırdım. Şimdi gelelim buraya. Yani kalibrasyonda aynen white balance'ın bir dar kapsamlısı gibi düşünebilirsiniz. Şu an fotoğraf gözüme bir tık zaten kırmızı hala geliyor. Şurada bir müdahaleyle onu kontrol edeceğim. Şu arka plandaki bakın şunlara dikkat edin. Sarılar hedefli olarak bunlara etki ediyor. Ben şu yamalı ve aşırı satüre görüntüden kurtulmak istiyorum. Satürasyonu azaltmak bir çözüm. Buranın parlaklığını artırmak da bir çözüm. Çünkü bir yerin parlaklığını artırdığınızda oranın daha az doygun gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bakın ben buraya yaklaşayım. Burayı artırdığımda görüyorsunuz. Şöyle aşırı sapsarı gözüken bir şey şu an daha az gözüküyor. Ve ben bunu şöyle biraz da böyle düşürüyorum. İkisini dengeli kullanıyorum. Ve şöyle renk tadını da düşürdüm. Parlaklığını da artırdım. Optimum bir noktaya çektim. Şimdi biraz da şöyle burayı merkeze aldım. Damadın suratına hafif bir kırmızılık var ışıktan dolayı. Burayı yine hafif açtım. Şöyle. Satürasyonunu biraz düşürdüm. Bakın renkler bir anda değişiyor. Çok güçlü etkiler yapıyor. Dikkatli olun. Ve burayı biraz sarıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha çektim.
o kırmızılıktan tamamen kurtuldum. Şöyle bakıyorum. Böyleydi, böyle oldu. Hatta şu whites'ı biraz düşüreyim. Turunculardaki aşırı parlamayla saturasyon azaldı. Bakın soluk gibi duruyor. Hemen şunu aşağı çekiyorum bakın. Bakın böyle yaparsam renk tonu istediğim gibi olsa da soluk duruyor arkadaşlar. O yüzden luminans değeri sağa doğru çektiğinizde bu renk kanalına beyaz eklerken sola doğru çektiğinizde siyah ekler. Ben de sağa doğru çekmek daha az doygun gözükmesine sebebiyet verir. Sola doğru çekmek daha doygun gözükmesine de sebebiyet verir. İkinci etken olarak. Ben de şurası bakın az önce şöyle soluk duruyordu. Bunu hafif şöyle sola çektim. Bunu da şöyle sola çekiyorum. Tonunu ayarlıyorum. Şöyle optimum bir noktada duruyorum. Çok da hani sarı sarı da olmasın. Şu an gayet iyi duruyor. Şimdi buradaki vurgular önemli. M'ye bastım. Şu üst tarafı biraz karartıyorum. M'ye tekrar bastım. Alt tarafı biraz karartıyorum arkadaşlar. Fakat burada çok yapmasam da şöyle bir şey yapacağım. Tıkladım. Create New Mask dedim. Radial Gradient dedim. Burayı seçtim. Burayı merkeze alıyorum. Şöyle burayı büyüttüm. Çiftin yüzünü merkeze alacak şekilde bir ayar yaptım. Ve bunu invert yapıyorum. Arka tarafa etki etsin diye. Bunu iyice şöyle daraltıyorum. Ve burayı arkadaşlar şöyle sahneyi biraz daha kararttım. Ve buna magenta vereyim mi vermeyeyim mi diye bakıyorum. Şöyle biraz da magenta verdim. Zenginlik olsun diye. Sahnem aslında bakın şöyleydi. Odağım her yerdeydi. Böyle biraz kararmış oldu. Şunu da biraz genişletiyorum. Okey. Şimdi istersem exposure'ı biraz daha artırabilirim. Fotoğrafa yaklaştım. Burada kırmızıların yine rol çaldığını görebiliyorum. Hemen şu kırmızılara müdahale etmemiştim. Kırmızıları kırmızıya doğru çekmek yerine bir kere çift tıklayarak sıfırladım. Satürasyonu biraz azaltıyorum. Biraz parlaklığını açtım. Biraz satürasyonu azalttım. Okey. Orada düzeldi. Şu dudaklarda biraz böyle bir görüntü var. Diğerini düzeltirken bu gitti. K'ye bastım. Şu dudakları manuel olarak otomatik maskeyle arkadaşlar kolayca seçebilirsiniz. İsterseniz yapay zeka maskeleriyle de seçebilirsiniz. Ben bunu biraz kararttım. Biraz magenta ekliyorum. Biraz karartıyorum. Çok da olmaması lazım. Şöyle açıp kapatıyorum. Daha realistik bir görüntü oldu. Şöyle yaptık. Okey. Şu an fotoğrafa bakıyorum. Şu lambalar beni rahatsız etmiyor. Bakın saçtaki kırmızılıklardan kurtulduk. Cilt okey. Şurada bir tek adamın eli biraz karanlıkta kalmış. Artık bu detaylara fotoğrafın ihtiyacına göre, fotoğrafın doğru çekilip çekilmemesine göre bu tarz fotoğraflar kontrollü ortamlarda çekilmiyor. O yüzden siz bunlara gördüğünüzde lokal olarak müdahale edebilirsiniz. Bakın bu ışığa çok yakın olduğu için göre sararmış. Yani yapmasanız da olur ama bu lokal müdahale becerisini geliştirebilmek olaylara daha sonra farklı ihtiyaç durumlarında size ekstra katkılar sağlar. Bakın bunun soğukluğunu ve white balansını değiştirdiğimde o aşırı sarılıktan bir anda kurtuluyoruz. Şimdi bakalım neler yaptık. Biraz da ilgilendik fotoğrafla. Detaylara girmek adına fotoğrafa yaklaşıyorum. Bakın yani şu kenarları da kapatayım. Sahnede şu şeyleri görüyorsunuz. Şöyle yaklaşayım. Bakın şuradaki aşırı kırmızılıklar hiçbir lokal müdahale yapmadan kendiliğinden gitti. Çünkü renk geçişlerini yumuşattık. Orijinal bir yerine orijinal 1.1'i kullandık ki renk sapmalarını minimize eden bir preset'la bir başlangıç yaptık. Bakın burada ciltte farklılıklar vardı. Burası da minimize oldu. Belki fırçayla şuraya girip sıcaklığı bir tık azaltılabilir ama çok da açıkçası gerek yok. Dişleri görüyorsunuz.
Gözleri görüyorsunuz, kaşlar. Bakın burada kaşlar gayet siyah ve doğal dururken biz bunu fırçayla yapmak zorunda kaldık. O da güzel. Buradaki el burada karanlıktaydı. Bakıyorsunuz çok dark duruyordu. Burada optimize edilmiş. Burası da optimize edilmiş. Şu an uzaklaşıyorum. Yer güzel. Bura kapanmış. Gayet güzel duruyor. L'ye bastım. Şöyle yaklaşıyorum. Tertemiz bir düğün fotoğrafı. Kıyafet temiz. Damatlık temiz. Ciltler realist. Y'ye basıyorum. Bakın arkadaşlar. Ciltlerin gerçek değerinde olup olmadığını buradan ön izleyebilirsiniz. Siz artık ciltleri biraz daha white balance'la oynayarak istediğiniz tada çekebilirsiniz. Doğru ışık koşullarında olduğunuz sürece cildi istediğiniz renk aralığına çekmek çok çok kolay. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Bir tık magenta ekleyebiliriz gibi geldi bana. Şöyle -2 idi. Belki 0 yapabiliriz. Bunu da bir tık sola doğru çekebiliriz. Biraz sıcaklıktan ve magenta ekleyerek belki daha temiz bir görüntü sağlayabilir. Şimdi biraz yaklaşayım. Evet, tertemiz bir cilt, tertemiz kıyafet, tertemiz bir görüntü oldu. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Yaklaşıyorum. Öncesi, sonrası. Bu tarz ışık ve renk sapmalarının fazla olduğu fotoğraflarda orijinal 1.1'i kullanabilirsiniz. Renk varyasyonunu azaltarak daha hızlı sonuç almaya yönelik özel olarak tasarlandı.